Herkese merhabalar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. İyi ki de geldiniz. Ben Kripto Kurdu proje ekibinden Berkay. Bugün sizlerle bizlerden son zamanlarda ısrarla istediğiniz ve beklediğiniz Metaverse Coin Sepeti videosu ile karşınızdayım. Bizlerin Kripto Kurdu YouTube kanalı olarak hangi Metaverse projelerine yatırımı var, hangi Metaverse projelerini beğeniyoruz ve destekliyoruz. Sizlere bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar ve bir sepet, bir çanta oluşturacağız. Artık adına ne derseniz. Ve bunun için de sizlere 6 tane projeden bahsedeceğim. Şimdi zaman kaybetmeden sizlere hızlıca başlamak istiyorum. Sizlere bahsedeceğimiz ilk çantamızdaki proje Senso. Senso Coin. Ve ben sizlere Senso'dan bahsetmiştim arkadaşlar. Bakın, hatırlarsınız belki Metaverse serisinin ikinci videosunda bahsetmiştim ki Senso projesi bir Metaverse projesiydi ve Rus bir milyarder tarafından bu proje yürütülüyordu. Bu yüzden Senso'yu artık sizlerin izlemesi için linkini yukarıya bırakacağız ve şundan da bahsetmeliyim ki arkadaşlar, bakın sizler için YouTube kanalımızda oynatma listeleri kısmında Metaverse kavramı ve blockchain adıyla bir oynatma listesi oluşturduk arkadaşlar. Ve burada size bahsettiğim Senso Coin de buranın 3. videosundaki konu olan coin. Ve sizlere şunu söylemeliyim ki arkadaşlar, eğer buradaki videoları izlemediyseniz kesinlikle boş bir zamanınızda çayınızı kahvenizi alıp buradaki videoları izlemenizi öneririm arkadaşlar. Gerçekten Metaverse'ün ne olduğu hakkında bir kafanızda fikir oluşması için ve bilgi edinmek için bu videoların oldukça yararlı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir sohbet gerçekleştirdiğimize inanıyorum bu videolarda. O yüzden izlemediyseniz kesinlikle bu videoları izleyin ve burada bahsettiğim Senso Coin de bizim çantamızdaki ilk coin olacak arkadaşlar. Ve bakın, buradaki 5 Ekim 2021 tarihinde bahsettiğimizde şu an fiyatı 0.55 dolar civarlarındayken şu an güncel olarak CoinMarketCap'ten baktığımızda fiyatının 0.75 dolar civarlarında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ancak biz bu projeden çok uzun vadeli bir proje olarak bahsetmiştik. O yüzden şu an için yolumuza Senso ile devam ediyoruz. Çantamızda da bulunduruyoruz arkadaşlar. İlk proje Senso. Şimdi hemen devam edelim arkadaşlar. İkinci olarak çantamızda bulunan proje ise Radyo Kaka projesi. Bakın, yine Radyo Kaka'dan da sizlere Metaverse serisinin son videosunda, 4. videosunda bahsetmiştim arkadaşlar. Radyo Kaka'nın ne olduğu hakkında ve konuşmuştuk. Bunun hakkında da sohbet etmiştik. 7 Ekim tarihinde yayınladığımız bu videoda Radyo Kaka'nın fiyatı ise 0.00116 dolar imiş. Şimdi şu an baktığımızda Radyo Kaka şu an 0.00161 ile yaklaşık %60 civarında bir artış sergilemiş. Hatta bunun %100'leri de aştığını, 2 kattan çok daha fazla bir kar elde ettiğini de biz görmüştük arkadaşlar. Artık bir düzeltmesi mi diyelim veya piyasa mı diyelim, siz karar verin. Şu an hala %60 bir artışla biz bu coin'i tutuyoruz arkadaşlar. Satmadık, hala çantamızda duruyor ve çantamızdaki ikinci proje ise Radyo Kaka projesi. Yine oynatma listesine giderek ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 3. projemizden de hemen bahsedelim. Çantamızdaki 3. proje Kalo projesi arkadaşlar ve gerçekten bu proje hakkında yine YouTube kanalımızda oldukça fazla bilgi bulabilirsiniz. Barış Hoca özellikle bu projenin üstüne çok düşmüştü arkadaşlar. Ben size yine bahsedeyim. Bizimle ilk defa tanışıyorsanız, Kalo, Avax ağında çalışan, Avax ağının en büyük NFT marketplace'i olacağına inandığımız bir proje arkadaşlar. Ve ayrıyetten Metaverse'lerle de ilgilendiklerini ve bu konuda da çalışmalarının olduklarını bize söylüyorlar. O yüzden biz Kalo'ya da yatırımımızı yaptık. Barış Hoca alım yaptığı videolar bile kanalda duruyor. Ayrıntılı olarak bu projeyi incelemek isterseniz YouTube kanalımıza gidip ayrıntılı olarak görebilirsiniz videolarda. Biz hatta ön satışına katılmıştık bu projenin ve üstüne Barış Hoca ekleme yapmıştı arkadaşlar. Şu an hala 7.6 milyon dolarlık bir market cap'i mevcut, ancak biz bunun çok daha yüksek yerlere ulaşabileceğine inanıyoruz arkadaşlar kanalca. Bu yüzden 3. projemiz de Kalo projesi. Hemen geçelim 4. projeye. 4. proje ise arkadaşlar Blocktopia projesi. Blocktopia'yı belki duymuşsunuzdur. Duymayanlarınız için de hemen bahsedeyim. Yine Metaverse olarak ön plana çıkmış ve son zamanlarda gerçekten yüksek bir artış sergilemiş bir proje arkadaşlar aslında. Sitelerine buradan girdiğimizde
bizleri çok güzel bir animasyon karşılıyor arkadaşlar. Bu animasyonu kesinlikle izlemenizi öneririm. Kesinlikle oluşturdukları Metaverse hakkında bir fikir uyandıracaktır bu animasyonu izlerseniz. Ayrıyeten yine yatırımcılarını, ortaklarını ve yapmak istediklerini ayrıntılı olarak burada bakabilirsiniz. Biz de yine bunun hakkında çok daha ayrıntılı bir video çekeceğiz arkadaşlar. Sizlere açıklayacağız. Ancak şimdiden söylemeliyim ki bizler bu projenin coin'i olan Block Coin'e yatırımımızı yapmış bulunmaktayız. Bunun da haberini verelim arkadaşlar sizlere. Ben biraz inceledim projeyi. Ayrıntılı olarak da inceliyorum hala. Yani güzel şeyler vaat ediyorlar. En büyük sloganları da aslında şu: gerçekten her türlü imkanın sağlanabileceği özgür bir metaverse tasarlıyoruz diyorlar. Yani gerçekten böyle GTA San Andreas oyununu bilirsiniz belki. Onun böyle çok daha farklı ve güzel tasarlanmış grafiklerle karşımıza çıkacağı izlenimi uyandırıyor incelediğimizde ve ayrıyetten buradan para kazanma şansımız olacak ve çok daha fazla imkanlarımızın da olacağını söylüyorlar arkadaşlar şimdilik. O yüzden bakın, piyasa değerine baktığımızda şu an 95 milyon dolarlık bir market cap'e ulaşmış durumdalar ve size yakın zamanda yüksek bir artış sergilediğini söylemiştim. Ancak uzun vadede bizler bu projeye yine inanıyoruz arkadaşlar ve güzel yerlere geleceğini düşünüyoruz. Bu yüzden 4. projemiz de Block. Şimdi hemen 5. projeye geçelim. 5. projeye de aşina olduğunuzu biliyorum, düşünüyorum. Çünkü hali hazırda Binance'da listeli olan Sant Coin bizim sepetimizdeki 5. coin arkadaşlar. Bizi takip edenler, YouTube'da videolarımızı izleyenler ve Telegram grubumuzda aktif olanlar bilir ki biz Sant'tan çok uzun zamandır bahsediyoruz. Hatta Nisan ayında çektiğimiz NFT videolarında bile Sant'tan aslında çokça bahsetmiştik arkadaşlar. Ben bugün sizler için bir tablo hazırladım. Orada bir daha göstereceğim ama bugünkü fiyatı baz alarak sepetimize eklediğimizi düşüneceğiz bugün Sand'ı. Şu an hali hazırda da baktığımızda 654 milyon dolarlık yaklaşık bir piyasa değeri var arkadaşlar. Ancak biz bunun hala artabileceğini, bizlere vaat ettiği şeyleri gerçekleştirdiğinde çok daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyoruz Sand'ın. Bu yüzden 5. projemiz de Sand projesi arkadaşlar. Ve son olarak son projemizde Metaverse olarak sepetimizde bulunan son proje yine hali hazırda Binance'da listeli olan ve çoğumuzun bildiğini düşündüğüm Engine Coin arkadaşlar. Engine'den size şöyle bahsetmeliyim ki biz yine uzun zamandır Engine'den aslında bahsediyoruz. Engine bir oyuna dayalı ve metaverse'lerle de ilgilendiğini söyleyen Japonya menşeili bir proje arkadaşlar aslında. Ve size şunu söylemeliyim ki Japonya oyun sektöründe lider konumda olan ve bu alanda oldukça gelişmiş bir ülke arkadaşlar. Hatta PlayStation'ın da kurucuları Japonya'da bulunuyor arkadaşlar. Bu yüzden Engine de Japonya'ya bağlı olan, Japonya'dan ortaya çıkmış olan ve gerçekten oyun anlamında, metaverse anlamında ve çok daha farklı alanda bize çok kaliteli işler yapabileceğine inandığımız bir proje arkadaşlar bu yüzden. Hatta zaten çok da güzel projeleri aslında şu an işlemekte Engine'in altyapısında çalışan bir sürü oyun ve farklı uygulamalar da var. Ancak biz Metaverse olarak çok daha fazla gelişeceğini ve çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz Engine Coin'in. Baktığımızda da yaklaşık 1.33 milyar dolarlık bir piyasa değeriyle bizim sepetimizdeki aslında en yüksek market cap'e sahip coin Engine Coin arkadaşlar. Ancak bizler yine de Engine'in buralardan çok daha fazla bir market cap'e ulaşabileceğini düşünüyoruz. Hatta daha fazla bir market cap'e, daha fazla bir değere de ulaştığını yakın zamanlarda görmüştük arkadaşlar, bundan birkaç ay önce ve yine o yerlere geleceğini düşünüyoruz. Şimdi sizlere bahsettiğim üzere bakın, ben burada bizim bu sepetimizi sizler için bir tablo haline getirdim arkadaşlar. Hatta bunu sizlere de öneririm. Çünkü söz uçar, yazı unutmaz, kalem unutmaz derler. Hani söz gider, yazı kalır. Yani yazarak, not ederek çalışmak hayatta her zaman işe yarıyormuş arkadaşlar. Ben de bunu gördüm ve öz disiplinim gelişti böyle not alarak çalıştıkça. Sizler de böyle tablolar yapabilirsiniz. Sadece Metaverse hakkında da değil, her alanda. Bakın, sizlere burada bahsettiğim 6 tane projeyi ben buraya yazdım arkadaşlar. Videolarda da gösterdiğim gibi Senso'nun, Kalao'nun, Radyo Kaka'nın alış fiyatlarını buraya girdim ve burada
işte güncel olarak fiyatlarını da buraya not ettim arkadaşlar ve sizlere vade başlığı altında bizim bu projelere hangi vadede baktığımızı burada yazdım. Mesela biz Senso'dan çok uzun vadede bekliyoruz Senso'yu. Ne demiştik? 2023'ün sonuna kadar giden bir yol haritaları var demiştik. O yüzden Senso'ya çok uzun vadede bakmak lazım. Hatta tabiri caizse al-unut politikasıyla yaklaşmamız lazım. Belli bir miktar almak İsterseniz buna karar vermişseniz alırsınız, unutursunuz ve bir anda bakmışsınız ne olmuş arkadaşlar, artık bunu zaman gösterir. Yine Kalao'da yakın zamanda market pazarı açılacak ve biz bu yüzden buna şu an için orta uzun vade olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Ve daha fazla gelişmelerin de Kalao cephesinden geleceğini düşünüyoruz ve önümüzdeki birkaç aylık süreç içerisinde Kalao'dan da gelişmeler bekliyoruz ve bir artış bekliyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Kendi adımıza konuşuyorum. Radyo Kaka'dan da yine bahsetmiştim. Kanalda videosunu izlerseniz 2022'nin ortalarına kadar giden bir yol haritası mevcut. O yüzden buna da uzun vadede bakmakta yarar var arkadaşlar. Bunu da bunları göz önünde bulunarak bir yatırım gerçekleştirebilirsiniz. Bloktopya'da yine aynı şekilde vaat ettiği şeyler çok güzel ancak kolay şeyler olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden bu projeye de yatırım yapacaksak uzun vadede düşünmek gerekiyor ve Sant Engine'e de baktığımızda bunlar Metaverse ne kadar hype'landıkça halihazırda birçok bu haftada listeli oldukları için ve göz önünde oldukları için, bilinen projeler oldukları için bundan çok çabuk yararlanacaklarını düşünüyoruz arkadaşlar. Bu yüzden orta vade olarak Metaverse ne kadar hype yaşadıkça, ne kadar buraya ilgi arttıkça Sant ve Engine de bundan oldukça yararlanacaktır arkadaşlar. Orta vadede bu coinleri de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Umarım sizlere yararlı bir video olmuştur. Hoşunuza gitmişsinizdir. Umarım bu videoyla size bir yarar sağlayabiliriz. Sizlere videonun sonunda son olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İlim ve bilim takdir edilmediği yerden uzaklaşırmış. O yüzden sizler de bizlere takdirinizi ve beğenilerinizi beğenme tuşuyla abone olarak, yorum atarak gösterebilirsiniz. Bunlar bizi çok motive ediyor, çok mutlu ediyor arkadaşlar. Gerçekten sizlerin sandığından çok daha fazla mutlu ediyor. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Bizler sürekli video çekiyoruz, ekipçi sürekli çalışıyoruz ve sürekli hem kendimizi hem topluluğumuzu geliştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.